Merhabalar Yükselli Örgülere, hoş geldiniz. Güzel bir elbise modeli çalışacağız. Tabii beğendiyseniz. Şöyle gayet seyrek dokulu, mümkün olduğu kadar az ip kullanarak ve mümkün olduğu kadar seyrek örerek örgünün içeri hava girmesine, yani örgünün nefes almasını sağlayacak şekilde seyrek dokularla harika bir yaz elbisesi. Tabii ki bu sonbahar, ilkbahar ve yaz aylarında kullanacağımız için örgüyü de ona göre örmemiz gerekiyor ve ona göre ip kullanmamız gerekiyor. Ben gene kiloyla aldığım iplerden kullandım. Bu %100 pamuk simli, parlak bir ip. Tabii çekimlerde ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gerçekten parlak bir ip. Şimdi videoların altına genelde benim bedenim şu kadar, bunun için ne kadar başlamam gerekiyor diye soruyorsunuz ama bunun net bir yanıtı gerçekten yok. Çünkü her zaman söylüyorum, örgü kişiseldir. Ölçüleri alacaksınız, bu ölçülere göre öreceksiniz. Yani ben size kaç ilmek daha atın, kaç motif daha ekleyin ya da motife kaç sıra daha ekleyin demem çok yakın bir ölçü olmaz. Elinizden çıkan ölçü farklıdır. Aynı elbiseyi aynı iple, aynı tığ numarasıyla örsek bile mutlaka herkesin elinden farklı ölçülerde çıkacak. O yüzden püf noktası sadece doğru ölçü almak. Şimdi internetten biraz araştırdım. Bu ipe en yakın %100 pamuk olup olmadığını tam bakmadım ama hemen görselde size göstereyim. Evet, Yarn Art'ın bu ipi e, renk olarak çok benziyor. Ama kalınlık olarak biraz daha kalın olabilir. Ona göre tığ kullanırsınız. Zaten eliniz çok sıkı çıkartıyorsa örgüyü, çok sıkı örüyorsanız mutlaka daha geniş tığlar kullanın. Böyle bu tip örgülerde sık dokulu örgüler kullanışlı olmuyor. Çok severek örersiniz ama kullanamazsınız. Yani kullanamadıktan sonra da boşuna emek vermiş olursunuz. Bunlara çok dikkat edin. Önce iplere dikkat edin. Mevsimine göre kullanmanıza dikkat edin. Çok delikli, çok seyrek hava alması gerektiğini unutmayın. Bir de kendi ölçülerinizi ya da kim giyecekse ölçüye göre örerek devam ederseniz güzel sonuç alırsınız. Yoksa videonun altında gerçekten ben şu beden ne kadar arttırmak istiyorum ya da ne kadar eksiltmek istiyorum deseniz de çok yakın ölçü veremiyorum. Bu dediğim gibi örgü kişiseldir. Ölçüye göre hareket ederseniz, iplere dikkat ederseniz, mevsimine göre ip kullanırsanız ve tığ numarasına dikkat ederseniz çok yakın, ölçünüze yakın ve istediğiniz dokuda örgüler örebilirsiniz. İnce bir ipe göre daha kalın bir tığ kullandım. 7 numara 4 milim tığ. Tabii elinize göre davranacaksınız. Çok sıkı örüyorsanız 4,5 hatta 5 milim tığ bile kullanabilirsiniz. Şimdi örgünün başlangıcı önce ölçüleri almaktan geçiyor. Yani bu sizin kılavuzunuz olacak. Bu ölçüye göre başlayacaksınız ve bu ölçüye göre devam edip bitireceksiniz. Önce ölçüleri nasıl belirliyoruz? Elbisenin ne kadar geniş olmasını istiyorsanız bunu belirleyeceksiniz. Daha önce kullandığınız elbiselerden de yardım alabilirsiniz. Eğer beğendiğiniz, ölçülerinden memnun olduğunuz bir elbiseniz varsa o ölçülerle de örebilirsiniz. Ben 45 santim genişlik ördüm. Yani elbise çevresi 90 santim. 2 parça örüyoruz böyle. 90 santim. Bu 90 santime göğüs ölçüsünün en tepe, yani göğüs ortasından
ölçerek buldum. Göğüs çevresi 90 santim. Elbiseyi de 90 santim üzerinden ördüm. Göğüs altından ölçü alırsanız, ki burada 84 santim göğüs altı. Göğüs altındaki bu ölçüye göre örerseniz elbise biraz daha vücuda yapışan, bedene yapışan dar bir elbise olur. Göğüs ortasından alırsanız da biraz dökümlü olur. Bol olmaz kesinlikle ama biraz hafif bir dökümü oluyor. Bu da güzel duruyor. Ama dar, yapışan bir elbise istiyorsanız göğüs altındaki ölçüye göre örün. Şimdi 45 santim olarak enini belirledim. Etek ucundan koltuk altı oyuntusuna kadar 63 santim olarak belirledim. Daha uzun, daha kısa, tamamen sizin beğeninize kalmış. Sonrasında koltuk altı için 6 santim bir girinti oyuk yapıyoruz. Sonra şuradaki yaka kısmına doğru devam ediyoruz. Bu da 33 santim şöyle ve 12 santim. Bunları belirledikten sonra artık örgüye başlayacağız. İlk başlarken belki ölçüyü tutturamayabilirsiniz. Söküp tekrar deneyeceksiniz. Söküp tekrar deneyeceksiniz. Örgü böyle bir şey. Hemen ilk seferde başlayıp bitiremiyorsunuz maalesef. Önce bir ayarlama yapıyorsunuz. Birkaç sıra hatta örerek bunu deneyebilirsiniz. Ya da 10 santimlik bir örgü yapabilirsiniz. Orada zaten ne kadar 10 santim kaç ilmekten oluştuğunu gösterir. Şimdi ben bunu hazırladım ve bu ölçü üzerinden elbiseyi örüp bitirdim. Bir tarafını hatta diktim. Bakın, hiç belli olmayan bir dikiş yapıyoruz. Çünkü şurada yarım yarım motifler var. Diğer taraftaki yarım motiflerle birleştiğinde zaten ek yeri belli olmuyor. Çok kolay. Çok kolay bir elbise. Özellikle yeni başlayanlar için basit bir elbise. Fakat şöyle gösterişli bir ip kullanırsanız elbise bambaşka hale geliyor. Ama pamuk, düz ipler kullanabilirsiniz. Belki geçişli batik ipler kullanabilirsiniz. Onlar da çok güzel olabilir. Ben elimdeki iplerle örüyorum genelde. Ama böyle güzel ipleri bulduğum zaman mutlaka alıyorum. Siz de rastlarsanız böyle güzel kiloyla satılan özellikle bunları almanızı tavsiye ederim. Şimdi önce desene bakalım. Bunu nasıl ördüm? Bunu birkaç sırada zaten anlaşılıyor. Şöyle açık renk bir ipte göstermek istiyorum. Anlaşılır olması için. Elbisenin genişliği 101 ilmekten oluşuyor. Yani tek parçası tabii ki şu 45 santim olan 101 artı 2. Bir üst sıraya çıkmak için artı 2 trabzan çekiyoruz. Yani 103 tane zincir çekiyoruz önce. ...103 tane şöyle sıkmadan, çok fazla bol çekmenize gerek yok ama kesinlikle sıkı bir örgü olmayacak. Ben ufak bir parça öreceğim ama elbisenin sayısı 101 artı 2. Yani 103 zincir. Şimdi ben burada şöyle deseni anlatabilmek için yeterlidir. Artı 2 çekiyoruz. Sonrasında 1, 2, 3. zincire ikili trabzan. Her zincirin içine ikili trabzan örüyoruz.
3 zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Bu ilk trabzan. Yanındakine 7 tane trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 kere doluyoruz. 1, 2, 3 tane ilmek atlayıp dördüncüye 1, 2 kere çıkıp bekliyoruz. Gene 2 kere doluyoruz. Aynı ilmeğin içine 1, 2 bekletiyoruz. Gene 2 kere dolayıp aynı ilmeğin içine 1, 2. Sonra 3 trabzanı birden topluyoruz. Kapattığım zincirle birlikte 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi trabzanlarla devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. ilmeğe ikili trabzan. Şimdi buraya 13 tane trabzan örüyoruz. 6 tane zincir, 3, 4, 5, 6, 2 kere doluyoruz. 1, 2, 3, 4. ilmeğe 1, 2 bekletiyoruz. Ve topluyoruz. 6 tane zincir, 1, 2, 3, 4. ilmeğe 7 trabzanla başladık. 7 trabzanla bitirdik. Tabi arada elbiseyi örerken desenler devam ediyor. İşte 13 trabzan, 13 trabzan devam ediyor ve gene başlangıçta olduğu gibi 7 trabzanla bitiyor. Bir üst sıraya 3 zincir çekiyoruz. Bu ilk trabzan. 4 tane trabzan örüyoruz. Son ördüğümüz trabzanın şöyle üzerine buradaki yaprakları çalışıyoruz. 1, 2, 3 zincir, 2 kere doluyorum. Şöyle araya 1, 2 bekletiyorum. 1, 2 ve topluyorum. Sonrasında şuradaki boşluklara şöyle sık iğne, bir tane örgünün içine sık iğne, sonra diğer boşluğa 3 tane sık iğne ördük. Son sık iğnenin gene şöyle üzerine bir yaprak daha örüyoruz. 3 zincir, 2 kere doluyoruz. Ve topluyoruz. Üzerine alıyorum. 1,
2, 3, dördüncü ilmeğe bir trabzan, toplamda 7 trabzan örüyoruz. 2, 4, 5, 6 ve 7. ...13 trabzan, sonrasında 7 trabzan olarak azalıyor. Sonra gene 7 trabzan, sonra gene 13 trabzan, ilerledikçe gözüküyor zaten. Şimdi gene son yaptığımız trabzanın üzerine 1, 2, 3 zincir. Şöyle 2 tane ip alıyorum. 1, 2. 1, 2. Topluyorum. Boşluğa 1, örgünün içine 1, boşluğa tekrar 1. 3 tane sık iğne. Son sık iğneye gene şu yaprağın karşılığını örüyoruz. 3 zincir, topluyoruz. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncü ilmeğe 4 tane trabzan. Bir üst sıraya, yani başladığımızdan beri 1, 2, 3, 4. sıra. Gene ilk trabzanı zincirle örüyoruz. 4 trabzanın üzerine 4 trabzan örüyoruz. Şimdi 6 tane zincir. Burada 3 tane sık iğne örmüştük. Boşluğa, örgüye ve boşluğa. Şimdi onların üzerine birer tane daha sık iğne örüyoruz. 6 tane zincir. Burada 7 tane zincir örmüştük. Her birinin üzerine 7 zincir. Şimdi şurayı örüyoruz. İlk yaprağı ördük. Yanlardaki 2 yaprağı ördük. Şimdi şu 6 zincir, 3 sık iğne, 6 zincir ve 7 trabzan. Her trabzanın üzerine bir trabzan, sonra gene burada olduğu gibi 6 zincir, 3 sık iğnenin üzerine 3 sık iğne, gene 6 zincir, başladığımız gibi 4 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek bir üst sıraya, yani 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geçiyoruz. Gene trabzanların üzerine trabzan örüyoruz. 4 tane vardı. Şimdi bu 6 zincir çektiğimiz boşluğa devam ediyoruz. 3 tane daha örüp 7'ye tamamlıyoruz.
1, 2, 3, 4, boşluğa 5, 6, 7. Burada şu üstteki yaprağı örüyoruz. 3 zincir, 2 kere doluyoruz. 3 sık iğnenin ortasındakine 1, 2 bekletiyoruz. Ve üçünü birden topluyoruz. Gene 3 zincir, boşluğa 3 tane trabzan, 7 trabzanın üzerine 7 tane trabzan, 3 tane boşluğa 7 tane trabzanların üzerine 3 tane gene boşluğa, yani 13 tane. Şimdi gene 3 zincir, 2 kere doluyorum. 3 tane sık iğnenin ortasındakine 1, 2, üçüncü trabzanı da örüyorum ve üçüncüsü de hepsini topluyorum. Gene 3 zincir ve gene boşluğa 3 tane, 4 tane de trabzanlara 7 trabzanla tamamlıyoruz. Evet, 7 tane trabzanla tamamladım. Gene 3 zincirle 7 tane trabzan. Şuradaki 3 zincir boşluklara da 3 tane trabzan, bir tane de şöyle yaprağın tepesine şuraya yapalım. Sonra 3 trabzanda diğer boşluğa, ve her trabzanın üzerine bir trabzan. Trabzanların üzerine trabzan, aradaki boşluklara üçer tane, bir tane de yaprağın üzerine. Aynen devam ediyoruz. Boşluklara 3, yaprağın üzerine 1, boşluklara 3 ve devam ediyoruz. Yani bu sırayı sadece trabzanlarla bitiriyoruz. Şimdi burada gördüğünüz şu yarım deseni örerek başlıyoruz. Yani ilk trabzanın üzerine 3 zincir, 2 kere doluyorum. Gene ilk trabzanın üzerine 1, 2. Sonra ikisini birden topluyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 tane ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmeğe sırasıyla 13 tane trabzan. On üç tane trabzan ördük. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doluyoruz. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncü ilmeğe
Şimdi üçünü birden topluyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğe gene 13 tane trabzan örüyoruz. 13 trabzandan sonra gene başladığımız gibi bitiriyoruz. 2, 3 zincir, 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. Şu zincirle çıktığım trabzanın üzerine dördüncü ilmeğe 2 tane, sadece 2 tane trabzan örüyoruz ve ikisini birden topluyoruz. Bir zincir, hemen dibine bir sık iğne. Boşluğa bir tane sık iğne. Yarım desen örüyoruz çünkü. Ortada 3 tane sık iğne değil, sadece 2 tane sık iğne. Şimdi şu ikinci sık iğneye gene yaprağı örüyoruz. 3 tane zincir doluyoruz. Son ördüğümüz sık iğnenin şöyle 2 tane ipini alıyoruz. Topluyoruz. Şuradaki desenin tam şöyle yarısını örüyoruz. 1, 2, 3, dördüncü ilmeğe trabzan. Buraya bu 13 tane trabzanın üzerine kenarlardan 3 tane atlıyoruz ve 7 tane trabzan örüyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi son ördüğümüz sık iğnenin üzerine gene bir yaprak yapıyoruz. Aynı deseni zaten burada çalışmıştık. Topluyoruz. Boşluğa bir, örgünün içine bir, boşluğa bir, 3 tane sık iğne. Şimdi ben aynen bu elbiseyi de bu şekilde ördüm. Fakat ip değişince örgünün şekli de değişiyor. Şöyle göstereyim. Bu belki bir fikir verir. Şimdi 3 tane trabzanı topladık. Araya şöyle bir zincir çekerek bitirirsek şu yaprak deseni, sonra 3 tane sık iğneyi örersek burada daha rahat duruyor şu yapraklar. Yani üzerine topladıktan sonra bir zincir çekmek daha rahat durdu. Tabii bu ipe göre değişiyor. Burada bu şekilde çalışmadığım halde gayet güzel duruyor desenler. Yani bu ufak detayları da çalıştığımız ipe göre ayarlamak bizim elimizde. Şu şekilde durması daha güzel bu ip için. Ama burada her şey gayet güzel ilerledi. Şimdi bir tane de boşluğa 3 tane sık iğne ördük. Son ördüğümüz sık iğnenin üzerine yine bir yaprak. Şöyle 2 tane ipini alıyorum. Ve topluyorum. Dediğim gibi isterseniz
bir zincir çekebilirsiniz ama gevşek, ince bir ip kullanıyorsanız buna gördüğünüz gibi gerek olmuyor. Şimdi 1, 2, 3 tane atlıyoruz. 4. ilmeğe gene 3 tane bırakarak 7 tane trabzan örüyoruz. Son ördüğümüz trabzanın üzerine gene yaprak çalışıyoruz. 3 zincir, bir tane daha ve topluyoruz. Şurası. Sonra boşluğa bir tane sık iğne ve örgünün içine bir tane sık iğne. Sırayı bu şekilde tamamladık. Bir zincir. Burada 2 tane sık iğne var. 1, 2. 2 tane sık iğneyi örüp hemen üzerine 6 tane zincir çekiyoruz. Burada 7 tane trabzan var. Her birine bir trabzan örüyoruz. Yani 7 trabzan. Şimdi 6 tane zincir. Burada 3 tane sık iğne var. Her birinin üzerine birer tane sık iğne. Gene 6 zincir çekiyoruz. 7 trabzan. Gene 6 zincir. 2 tane sık iğne ile sırayı tamamlıyoruz. Evet, 2 tane sık iğne ile tamamladık. Şimdi ilk sık iğnenin üzerine 1, 2, 3 zincir. Aynı ilmeğin içine ikisini birden alıp tamamlıyoruz. Şurada bir yaprak, yarım yaprak tabii ki. Şurada gene bir tanesi, karşılığı şu şekilde. Sonra üzerindeki şuraya denk gelecek olan şu yaprağın yarısı ve kenardaki çiçeği tamamladık. Bu yarım olanlar diğerleriyle dikerken deseni tamamlıyor. Şimdi devam ediyoruz. Bir, iki, üç zincir. Boşluğa 3 tane trabzan ve 7 tane trabzanın üzerine 7 trabzan, buradaki boşluğa da 3 trabzan, toplam 13 tane trabzan olacak. Üç tane zincir, 2 kere doluyoruz. Şu 3 sık iğnenin ortasındakine sonra üçünü birden topluyoruz. 3 zincir. Gene boşluğa 3 trabzan
boşluğa 3, bu boşluğa da 3. Arada 7 trabzanın üzerine de 7 trabzan. Gene toplam buradaki gibi 13 trabzan. 3 zincir, 2 kere doluyorum. Baştaki sık iğneye iki tane yapıyoruz tabii ki. Şimdi bir üst sırayı aynen şurada ördüğümüz gibi trabzanlara trabzan, boşluklara üçer tane trabzan örerek, yani sadece trabzan sırasıyla bitiriyoruz şuradaki gibi. Boşluklarda üçer tane ve her trabzanın üzerine bir trabzan. 3 zincir, boşluğa 3 tane, trabzanlara birer tane. Şimdi deseni tabii istediğiniz kadar devam edip uzatabiliyorsunuz, istediğiniz yüksekliğe gelene kadar. Bakın şu ilk desen trabzan sırası, sadece trabzan ördüğümüz sıra. Sonra şuradaki yarım desen ve gene sadece trabzan ördüğümüz sıra. Bunun üzerine gene, yani şu sıranın üzerine hemen başta ördüğümüz 7 trabzan ve desenin devamını gene buraya örüyoruz. Aynen şu ilk desendeki çalışmayı aynen örüyoruz. Trabzan sırasından sonra hemen gene yarım desene geçiyoruz ve bu iki sırayı sürekli yineleyerek deseni, yani örgüyü uzatıyoruz. İsterseniz şöyle bir işaret iğnesi koyabilirsiniz. Şuraya sırayı takip etmek açısından. Şu deseni tamamladıktan sonra bu desen, bunu tamamladıktan sonra bu deseni örerek ilerliyorsunuz. Umarım anlatabilmişimdir. Tabii ki bu kadar ilmeği çalışmak göğüs için çok fazla. Burada mutlaka bir eksiltme yapmamız gerekiyor. Her desenden sonra hemen şurada bir trabzan sırası var. Aynen burada ördüğümüz gibi. Bu sıradan sonra ikinci trabzan sırasını örerken eksiltme yapacağız. Bunu saymazsak, bu zaten desene ait olan bir sıra. Bunu şimdi eksiltme yaptığımız sıradan itibaren 1, 2, 3, 4 sıra daha öreceğim. Bu sıranın üzerine bir sıra eksiltme, 2, 3, 4 sıra. Bir sıra yapıyoruz eksiltmeyi sadece. 2 tane örüp bir tane eksiltiyoruz. 2 tane örüp bir tane eksiltiyoruz. Tabii bu sizin ölçünüzle alakalı. Belki daha fazla eksiltme yapacaksınız. Belki daha az eksiltme yapacaksınız. Şimdi 3 zincir, yanına bir trabzan. 2 tane trabzanı ördük. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bir kere alıyorum. Tekrar batıyorum. Bir kere alıyorum ve kapatıyorum. Bakın 2 tane trabzan, bir tane oldu. Şimdi gene normal 2 tane trabzan örüyorum. Belki sizin bir tane normal trabzan, bir tane eksiltme olarak denk gelecek ölçünüze. Bunu denemeden anlayamazsınız. 2 tane trabzan ördüm. 1, 2 beklettim ve topladım. Bakın 2 trabzan bir tane oldu. Zaten şuradan şurayı takip edeceksiniz. Gene 2 tane normal trabzan, sonrasında bir eksiltme. Bekletiyorum.
ve ikisini birden topluyorum. Şurayı sayacaksınız. Tam göğüs altına denk gelen yerde şöyle eksiltmeyi yaptım. Bundan sonra nasıl ilerledim? Koltuk altı için, ama şu sırayı bir öreyim. Koltuk altını o şekilde anlatayım. Evet, eksiltme sırasında tamamladıktan sonra bak şurada eksilttik. Deseni tamamladık trabzan sırasıyla. Sonrasında eksiltme sırasını ördük şöyle. Şimdi 3 sıra daha örüp koltuk altı için artık koltuk altına bir oyuntu yapacağız. Ben 6 santim olarak örmek istedim. Şuradan 6 santim, buradan 6 santim. Tabii ki diğer parçada da 6 santim olduğu için şu koltuk altı oyuntusu bir hayli fazla. Siz isterseniz daha kapalı yapabilirsiniz. 5 santim de yeterli olabilir. Şöyle. Diğer sıraları da örmüş olarak kabul edelim ve koltuk altı için hemen 6 santim şöyle hemen yanındaki ilmekten ilmek kaydırarak devam ettim. Örmüyoruz. Sadece ilmek kaydırıyoruz. Şurada. 6 santim kadar böyle ilmek kaydırarak geldim. Sonrasında yine trabzanlarla devam ettim. Yani hemen 3 tane zincir ve trabzanlarla devam ediyoruz. Şu kısım, göğüs kısmı, yakaya doğru. Buradan kestim. Trabzanlarla devam ettim. Sonra şuradaki mesafe kadar, yani trabzan sayısı kadar burada da bıraktım ve sadece bu parçayı örerek devam ettim. Ben kendi ölçüme göre devam ettim tabii ki. Siz de belki burayı daha geniş istersiniz, daha dar istersiniz ya da başka bir şekilde isterseniz zevkinize kalmış. Şu kısmı da 12 santim. Burada gösteriyor zaten. Şöyle genişlik 33 santim. Yükseklikte 12 santim. 36-38 beden için. Her iki tarafı da, her iki parçayı da aynı şekilde ördükten sonra ipi koparmıyoruz tabii ki. Son sırada devam ettim ve şöyle uzunca bir parça ördüm. Belki bağlarım omuz üstünden diye, ama bağlamadan daha güzel olacak sanki. Şu kadar yeterli oluyor. Diğer parçaya dikeceğim şöyle ucuna. Şu şekilde. Siz de kendi ölçünüze göre tabii öreceksiniz bunu. Buradaki ölçüyü de hemen göstereyim. 17 santim. Bunu nasıl ördüm? Hemen onu da göstereyim. Beyaz parçada göstereyim ki anlaşılır olsun. Askıları da bu şekilde 17 santim örerek karşı tarafa diktim. Askıları da hazırladıktan sonra şurada yaptığım dikişin aynısını şimdi bu tarafa yapıyoruz. Burada şöyle yarım yarım desenler var. Karşılığında da aynı şekilde. Bunları yan yana getirince zaten desen tamamlanıyor. Mutlaka birebir bütün ilmeklerin birbirine şöyle eşit olması, tam karşılığında olması gerekiyor. Şöyle uzunca bir ip takıyoruz bir kalın yün iğnesine ya da etamin iğnesine ve tam karşılığındaki ilmeklere batarak dikmeye başlayalım. Önce ipi şöyle bir sıkıştıralım. Sonrasında
tam karşılıklarında tutalım ilmekleri, birbirinin tam karşısında ve sadece 2 ip alarak iğnenin üzerine dikiş yapalım. Çok derinden dikmeyelim. Sıkmadan, çok bol da bırakmadan, kendi halinde, örgü kendi halinde kalsın. Şöyle bakın, karşılığından ilmeklere kontrol edin, üst üste geliyor mu? Dikiş önemli çünkü burada desenin birbirine üstüne gelmesi gerekiyor. Güzel görünmesi açısından. Desenleri kaydırırsanız ördüğünüz elbisenin de formunu bozmuş olursunuz. Bunlara dikkat edersek hiç ek yeri yokmuş gibi görünebilir. Bakın, tamamen karşı karşıya. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Şurada isterseniz yırtmaç bırakabilirsiniz. İsterseniz tabii ki. Ben bırakmayacağım. Dümdüz dikeceğim. Buhar ütüsü yaptım. Bu da çok değiştiriyor örgüyü, inceltiyor ve güzelleştiriyor. Gerçekten zaten çok dökümlü bir ip olduğu için bir de buhar ütüsüyle harika bir form kazandı. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında çok şıkır şıkır parlayan bir ip fakat sanıyorum çekimlerde pek o kadar gözükmüyor. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz tabii ki. Geçişli batik ipler de çok güzel olur. Ama tabii ki pamuklu, merserize ve yaza uygun ipler olması gerekiyor. Evet, videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.